bir diğer turistik yer olan Cristo Blanco'ya geldik. Bakın açıkta da tavuk satıyorlar. Yani nasıl bozulmuyor etmiyor anlamış değilim. Herkese yeni bir videodan selamlar dostlar. Bu videoda sizleri limanın hemen yanından ama bambaşka bir dünya gibi hissettiren Çuskuya'yı göstereceğim. Tarihiyle, kültürüyle ve turistik yerleriyle her şeyi barındıran bu ilçe aynı zamanda Ebedi Güneş'in ilçesi olarak da biliniyor. Bunun da detaylarını zaten ilerleyen dakikalarda size anlatıyor olacağım. Videoda geçmeden önce bana bir yolculukta destek olmak isterseniz videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Sizlerin destekleri benim için çok çok önemli. Şimdiden de her birinize teşekkürlerimi iletiyorum destekleriniz için. Eğer hazırsanız macera başlasın o zaman. Çuskuya'da limadan şu tarz şehir içi ulaşımlarla gelebilirsiniz. Günün her saati, her dakika otobüsler, yani Çuskuya'ya ulaşım o kadar zor değil. Limadan da direkt buraya otobüs fiyatları 8 solesi 10 solesi arası değişiyor sanırım. Sıkanın kalbinde Plaza Dermas, yani buranın ana meydanı, tipik Peru'nun diğer şehir ve ilçelerindeki aynı meydanlarda halkın hafta sonu buluştuğu, dinlendiği bir park diyebiliriz. Yani bayağı da bakımlı ve güzel renkli çiçekler de bulunuyor. Ayrıca burada da tarihi bir anıt bulunuyor. José Fianson 20. yüzyılın başlarında Çuskuya'da yaşamış ve şehirlerinde bu ilçeye Villa del Sol, Güneş Köyü adını vermiş bir modernist şairdir. 1948'de de kendisine Villa del Sol'un şairi ünvanı verilmiş. Hatta size de şurada bir çiçek arabası yapmış, onları göstereyim. Bayağı renkli çiçekler bulunuyor. Bayağı güzel yani. Şu anda biraz erken saatleri olduğu için burası sessiz sakin. Size de gösterin dedim. Hafta sonu olduğu için de ilerleyen dakikalarda burası bayağı şenlenip kalabalıklaşır zaten. Sabah kahvaltı yapmak için şimdi bir restorana geldim. Şöyle kendime mote çorbası ödedim. İçinde işkembe, şu tarz masaya benzer bir mote var. Kuzu eti vesaire bulunuyor. Fiyatı da 20 soles, biraz pahalı. Ya bunun da sebebi güzel bir restorana geldiğim için diğer yerlerde biraz daha uygun olabiliyor. Bu çorbada her yerde olmuyor, yani Peru'nun belli yerlerinde oluyor. Eğer yolunuz Peru'da düşerse bu çorbayı bulursanız mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Hatta sizlerle de şöyle deneyelim. Tadı fena değil, yani güzel, hoşuma gitti. Tek sorun içinde etten daha çok işkembe olması. Yani diğerlerde çorbayı denediğimde bayağı et vardı, yani burada biraz etini az koymuşlar. Yapacak bir şey yok. Şimdi kahvaltımızı bitirelim. Daha sonra devam ederiz. Kahvaltımı yaptım, bitirdim. Şimdi restorandan çıktım. Fiyatı da 28 solesmiş. Yani hiç o kadar pahalı olacağını tahmin etmedim. Fiyatına göre çorba yani pek iyi değildi. Hoşuma gitmedi. Yapacak bir şey yok. Sağlık olsun. Şimdi de Çuskuya'nın yük trenlerin istasyonu olduğu yere geldim. Size de burayı göstereyim dedim. Bunlar sadece yük treni olarak kullanıyor. Yakın bir tarihte de Amerika'nın Lima Belediyesi'ne tren hibe etmişti. Yani Lima Belediyesi Çuskuya'ya yolcu trenleriyle sefer başlatmayı planlıyor. Ama ne zaman olur ben de bilmiyorum. İlerleyen zamanlarda belki yapabilirler. Bu 9 Kasım 1896 dönemin başkanı Nicolas Pierola Çuskaya Lurganca bölgesini başkenti ilan etti. 1926'da ise Çuskaya Vieja, Yanakoto kasabaları bölgeye katıldı. Bugün bildiğimiz Çuskaya bu şekilde şekillenmiş oldu yani dostlar. Şu karşıda da bayağı tren istasyonları vesaire bulunuyor. Hemen tren istasyonunun yanında şöyle ufak bir pazar kurmuşlar. Hafta sonu olduğu için biraz kalabalık, insanlar alışveriş vesaire yapıyor. Şurada da bir köprü var. Köprünün altında da Rimac nehri geçiyor. Yani Lima'ya kadar uzanıyor. Meşhur bir nehir o da. Rimac nehri Lima'ya kadar uzanıyor yani. Çarşı, pazar gerçekten bayağı da kalabalık yani. Yani dediğim gibi bu bölgelerde her şeyi bulabiliyorsunuz. Muzun kilosu 2 sol istiyor. Öyle böyle. Bakın açıkta da tavuk satıyorlar. Yani nasıl bozulmuyor etmiyor anlamış değilim. Yani tavuk olsun, et olsun, balık vesaire bu tarz şeyleri açıkta satabiliyorlar. Şu ileride yine pazar gidiyor. Patatesin kilosu 1 sol istiyor.
açık tavuklar vesaire, mısırlar. Böyle sokak ortası da pazar kurmuşlar. Gracias. Şu palta var diye geçiyor. Diyet yapanlar için az yağlı. Bunlar da normal. Palta naval 5 soles kilosu. Bunların da kilosu 6 soles. Gracias. Oh, okay, gracias. Kendime de 2 tane avokado aldım. Sabah kahvaltısına vesaire iyi gider yani. Limonun kilosu da 2 soles diyor. Soğan vesaire de var. Yeşil muzlar da var kızartmalık yapmak için. Normalde bu tarz pazarları böyle sokak ortasında değil de kapalı alanlarda kuruyorlar. Sanırım burada öyle bir yer olmadığı için sokak ortasına kurmuşlar. Her şeyde var yani. Lima'ya göre biraz uygun geldi yani. Normalde Lima'da avokadonun kilosu 10 soles gibi bir şey. Burada biraz ucuz. Bakın şurada da tavuk vesaire satıyorlar. Şapkalar da var. Horozlar bayağı büyük yani. Horozları genelde burada bakıyorlar yani, evcil hayvan gibi. Yemiyorlar vesaire. Şöyle gidelim. Lima'ya yakın turistik yerlere nasıl gideceğinizi göstereceğim. Şu karşıda Matucana tabelası var. Yani oradan Matucana'ya kadar gidebilirsiniz. San Jerónimo do Surco, Matucana, Cabo González de Songos gibi yerlere. Fiyatları da Matucana'ya en son 6 soliste, şimdi ne kadar bilmiyorum. Birincisi burası. Yani konum olarak da Parque Echenique. Bakın bunlar da askeri okullara hazırlanan öğrenciler. Şu karşıdaki caddeden de sola döndüğünüzde Calauanca gibi yerlere gidebiliyorsunuz. Bakın bu kadar turistik yerler var. Yani turlar da mevcut. Buraya gitmiştim. Yani hemen hepsine gittim. Kanalımda da videoları mevcut, izleyebilirsiniz. En düşük fiyatı 30 solesten başlıyor işte. Bayağı bir şey var. Bakın bu meyveler de burada yetişiyor. Guanabana diye geçiyor. Chirimoya var. Yani bayağı bir şey var. Şu karşıdaki caddeden de yukarı doğru giderseniz Marcoesi'ye gidiyorsunuz dostlar. Yani çoğu turistik yerlere otobüsler buradan gidiyor. Yani tur firmasına vesaire de hiç gerek yok. Ben çoğu yerleri tur firmasız gezdim. Dediğim gibi burası da Parque Echenique, yani size referans olur. Bir diğer turistik yer olan Cristo Blanco'ya geldik. Şu karşıda gördüğünüz büyük İsa heykeli. Size de onu göstereyim. Şurada Lomo Saltado var. Peru'nun en meşhur yemeği. Secado Cabrito vesaire. Eğer Peru'ya gelirseniz onları da deneyebilirsiniz yani. Bayağı güzelmiş burası. Bu heykel de 1998'de inşa edilmiş. Şurada da hikayesi anlatılıyor. 19. yüzyıl sonu ve 20. yüzyılların başlarında Lima'nın aristokrasisinin gözde tatil beldesiymiş. 1900'lerin başında da tren hatlarının inşa edilmesiyle ilçe iyice ün kazanmış ve hızla gelişmeye başlamış. Sanatçıların, siyasetçilerin ve Lima'nın elit zengin kişilerin o dönemde burada yazlık evleri varmış. Yani o zamanlar Lima'da soğuk ve nemli hava hakimken Chosica sürekli yıl boyunca güneşli ve kuru iklime hakimmiş. Bu sayede de ebedi güneşin ilçesi olarak da anılmaya başlamış. Hatta dostlar, sabah buraya ilk geldiğimde hava bayağı soğuktu ama şu an öğlen oldu. Bayağı güneşli ve sıcak. Şu anda da Lima'da hava oldukça soğuk. Hatta akşamları ara ara yağmur bile yağıyor. Aynı ilçede olmalarına rağmen sanki bambaşka bir yer demişim gibi. Burası güneşli, Lima soğuk. Çok enteresan yani. Şimdi sizlere şöyle buradaki festivali göstereyim. Genelde böyle hafta sonları festival vesaire oluyor. Size de şöyle bir tezgah göstereyim. Bakın burada şöyle sabunlar vesaire var. 11 soles diyor. Şöyle organik yağlar var. Bakın burada da Cusco'ya ait bir tuz var. 9,5 soles. Yani Lima'dan bayağı uygun. Burada fabrika biberleri, tozu vesaire de var. Bayağı da bir şey varmış hani. Yine el yapımı kurabiyeler, kekler, incir keki. ¿Este cuánto costó? 3 soles. 3 solesmiş. Sí, una comprar. Higo. Higo. ¿Este qué? Arándano rojo. Kırmızı yaban mersini kek. Ha şumuş. Arandano rojo dedikleri.
Bayağı da bir şey varmış hani burada. Cacao. Cacao. Kakao. Ha, kakaolu kek. Cacao. Este que? Ajá, no le creo. Ajonjolí. No dulce, ¿no? No, este no. Ajá, Este ok. tampoco y este tampoco. Ah, ok, ok. Es crema. Ha, crema. ¿Quieres probar? Ah. No lo sé. A ver, para verte. Maní. Ha. ¿Ok? Yer fıstığı kreması diyor. Şimdi onları sizlerle birlikte deneyelim. Bakalım tadı nasılmış. Şöyle bir şey. Sin azúcar. Ajá. Saludable. Saludable, exacto. Şekersiz yer fıstığımış. Ajonjolí. Ese es amargo. Ha, amargo. Sí, porque la ajonjolí es así. Ha, okey okey. Acı diyormuş. Şöyle bir şey. Ahonjoli. Tadı diferente. Interesante. Sí. Bakın burada da farklı farklı kanihua dedikleri bir tozu varmış. Tokoşo. Bakın burada da maka var. İçecek vesaire de yapıyorlar yine bunda. Yine burada da este que granola. Ha, granola. ¿Quieres probar? Como? Tengo para probar. Abla sağ olsun iyi çıktı. Her şeyi denettiriyor bize. Gerçi kullanıyorum bunu da. Este también orgánico todo, ¿no? Ajá, sí. İçindekiler de bu. Y es neutro. El dulce lo aporta el arándano y las pasas. Aa, okey. ¿Ok? Bakalım şimdi de bunu deneyelim. Gracias. Saludable. O tezgahtaki abla sağ olsun. Bayağı iyiydi. Bakın burada açıkta tavuk bile satıyorlar yani. Yumurta vesaire de var. Bayağı ilginç bir ortam. Her neyse şöyle kendime de bir kakaolu kurabiye aldım. Organik dedi. Fiyatı da 1,5 soles. Tadı bayağı iyi. Şimdi şöyle yine keşfetmeye başladım. Organik içecekler bulunuyor. Aguamante dedikleri, Arándanos dedikleri yani yaban mersinli. Şurada da küçük çikolatalar var. Tamam organik. Yaban mersinli. Yine kakao ve enteresan şeyler bulunuyor. Ben de şöyle içecek aldım. Fiyatı 4 soles. Muchas gracias, buen día. Bakın burada da ballar vesaire bulunuyor. Hola, buenas. ¿Esto cuánto cuesta mía? Ese está 12 soles. 12 soles. ¿Cuántos gramos? Viene 30 gramos. 30? 300. 300 gramos. ¿Qué lugar es producto? ¿Qué lugar es producto? Matucana. Matucana. De Guarochiri. Ah, ok. Interesante. Ok, gracias. Ballar da var. Bıldırcın yumurtası bile satıyorlar. Şuru maya var, avokado. Yani bayağı bir şey var yine açık pazarda kurmuşlar buraya. Gerçekten hoşuma gitti hani burası bayağı organik güzel şeyler var. Bakın burada da yoğurt da satıyorlar böyle. İlginç. Hola, hola. Nasılsın sabía, gracias. Gerçekten hepsi sıcakkanlı ve güzel yani hoşuma gitti. Çosika'da bir diğer turistik yer olan Paseo de la Lechuza geldim. Türkçe karşılığı da baykuş yürüyüş yolu diye çevirebiliriz. Şurada da görüyorsunuz baykuş heykelleri vesaire var. Yani o zamanlarda burada çok fazla baykuş olduğu için bu ismi vermişler. Enteresan bir yer. Tabii şu an baykuş yok. Hani o zamandan isim kaldığı için hala bu ismi devam ettiriyorlar. Sadece şöyle heykelleri vesaire bulunuyor yani. Burası da bayağı turistik olduğu için size de göstereyim dedim. Çosika'da güneşin hiç eksik olmadığı yolculuğumuzun sonuna geldik. Tarihiyle, kültürüyle ve sıcak atmosferiyle bambaşka bir deneyim oldu. Eğer siz de bir gün Çosika'ya gelirseniz bu güzellikleri keşfetmenizi öneririm. Ayrıca bana da seyahatlerimde hem ortak hem de destek olmak isterseniz videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Gerçekten sizlerin destekleri bana çok büyük bir moral motivasyon veriyor. Şimdiden de her birinize teşekkürlerimi iletiyorum destekleriniz için. Bir sonraki keşif videosunda da görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.